Bana çok sürpriz oldu. Bir anda menajerimden bir telefon ve dedi böyle bir iş var. Acil audition yollaman lazım. Audition'ı verirken ya oluyor bu ya, tamam hissi oldu yani bende. Tamam ben buradayım dedim. Benim beni dövdüğü bir tane sahne var işte, oklanmadan önce kafama çuvalla vuruyor falan, böyle yerden yere vuruyor beni. Orada yumruk atıyor bana. Gerçekten attı. İhanet affedilmez. Diyorsun. Kesinlikle affedilmez. Çünkü ya o bir huy. Ama şu benim demek istediğim, bölüyorum. Mesela yalan atması. Ben biliyordum bunu yaşanacağını. Hani Şimdi bak kardeşim falan. Tarçına karşı bir antipatim var. Bende de var, ben sevmiyorum. Yani gerek yok. Bence de. Sizin damak zevkiniz yok. Kıskanç biri misiniz? Evet. Bir şey söyleyeyim, bu cevabı vermeseydi şaşırırdım gerçekten. O kadar Evet, belli ediyor ki Dinç'in insan. duruşu Böyle- öyle. Kıskançlık derken hani kıskançlık Daha yani. neyini anlatayım? Evet, daha neyini anlatayım. Merhaba, bugünkü konuklarım Sena Mercan, Dinç Daymen. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız, iyi bulduk. misiniz? İyiyiz. Siz iyisiniz. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Yağmurlu bir günde güzel bir çekim yapacağız inşallah İnşallah. diyorum. Ayaklarınıza sağlık şimdiden. Teşekkür Neler ederim. yapıyorsunuz? Şöyle biraz genel başlayalım. Set nasıl gidiyor, hayat nasıl gidiyor? Benim için güzel gidiyor. Tatlı, heyecanlı. Biraz bir yorgunluk oluyor tabii arada ama gayet iyi, keyifli gidiyor yani benim açımdan. Set de gayet iyi. Süper. Benim için de iyi gidiyor. Yolunda her şey. Yani havaların kötü olması Dışında. dışında bir problemim yok yani. Evet, Yolunda her ısınacak şey. inşallah. Set güzel, hayat güzel. Yolunda yani her şey. Süper. Konuşacağız, diziden konuşacağız, hayattan konuşacağız. Ama öncesinde şöyle sizi en başından biraz tanımak istiyorum. Şimdi kariyer yolculuğunuzu bir dinleyeyim istiyorum. Sena ile başlayalım. Hanımlara öncelik Tabii olsun. ki. Teşekkür ederim. Nasıl bu mesleğe yöneldin? Seni şevk eden o şey neydi? Şöyle en başından dinleyebilir miyiz biraz? Tabii ya bu yolculuk benim aslında her şey bir merakla ve inadımla başladı diyebilirim benim İnan. için. Merak kısmı şöyle, küçüklükten beri hep bu kamera arkalarını, kameraları hep merak ediyordum. Hatta evde elimde hep kamerayla gezen bir tiptim aslında ben. İşte annemleri video altına alırdım, kendimi çekerdim. İşte atıyorum bir oyun oynuyorum. Barbie'lerle değil de hani kendimle oynuyordum. İşte bir karşımda birini hayal ediyordum falan o şekilde. Yani bir kişilik oyun oluyordu 10 kişilik falan. Hep böyle hani bir oyun halindeydim zaten. Sonra tabii bu zaman işte büyüdükçe bazı şeylerin farkına vardım. İşte bu kamera arkalarını falan daha çok araştırdım, izledim ettim. Sonra ailemle de güzelce bir konuşunca dedik işte nasıl yapacağız, nasıl ilerleyeceğiz. Çünkü onların birazcık kafada daha farklı şeyler vardı. Tabii. Sonra işte ben de eğitimler falan filan derken onları da ikna ettim. İnat kısmı orada oluştu bende. Ne istiyorlardı? Onlar çok farklı şeyler istiyorlardı yani. Abim bana gastronomi oku diyordu. Bolulu'yum çünkü ben, işte elimiz lezzetli olur falan filan. Oradan ilerlersin falan diyordu. Babam da çok farklı yani, otosanayi, yedek parça üretimi o şekilde. O böyle daha kurulu düzen. Hani gel yanımda, aile şirketi falan o şekilde istiyordu. Orada birazcık minik inatlaşmalarımız oldu ama hallettik onları. Şu an hepsi çok destekçi zaten. O şekilde zaten ilk deneyimimi yaşadığımda da şey oldu. Evet yani zaten hep hissediyordum ben içimde. Yani her zaman şey diyordum, bunu arkadaşlarım bilir, ailem bilir. Bir gün olacak, ben hissediyorum. Ne zaman bilmiyorum ama yani olacak arkadaşlar diyordum hep. O şekilde ilerledi. Sürpriz de oldu bu iş tabii ki bize. Çok da iyi oldu. Zaten bir şeyin olması için ona önce sen %100 inanacaksın Evet. derler ya. Evet. Ondan sonra gelir Bir diye. şey vardı yani, o çocukluktan beri vardı diyordum yani. Olacak ya diyordum. Görüyorum kendimi diyordum yani. O şekilde. Süper. Dinç'ten dinleyelim isterim. Ben aslında işte işletme mezunuyum ben. Evet, ona gelecektim. İşletmeden oyunculuğa nasıl bir Evet. geçiş oldu merak ediyorum. Ya şöyle, benim çocukluktan beri hani Sena gibi aslında ben de böyle evde arkadaşlarla oyun yazmalar, skeç oynamayı falan çok severdik. Çekelim, edelim kendimizi. Hatta böyle yayılmasını istemeyeceğim çocukken böyle arkadaşlar arasında çektiğimiz şeyler vardı. Eyvah. Tabii şey yani merak ediyorsun, uğraşmak istiyorsun böyle bir şeylerle. Kendin yazıyorsun. Tabii ki de çok saçmaydı ama o zaman keyifli geliyordu. Onun dışında hani çocukluktan beri hep böyle aksiyon filmleri falan ben çok izlerdim. Hani aile de birazcık film izlemeyi sevdiği için beni devamlı her akşam film izlerdik. Her akşam. Bir yerden sonra şey demeye başladım. Ben de mi yapsam'a döndü bu sefer. Hani normal tiyatrodan aslında biraz daha kamera önü oyunculuğuna orada döndü benim. Çünkü okulda falan tiyatro yapıyordum. Tiyatro kollarındaydım. Hani oyunlar oynuyorduk falan ama hiç böyle kamera önü oyunculuk yapayım gibi bir fikrim yoktu. Bir noktada artık aksiyondan aslında yola çıktı. Yani ben normalde hep şey diyordum, ben aksiyon işlerinde oynayacağım. İşte dublör kullanmayayım, onu yapmayayım, bunu yapmayayım. Tom Cruise gibi birazcık böyle kırılsın bacak önemli değil falan kafasındaydım aslında. O yüzden hani bu işe girerken de aksiyon olması falan beni çok yükselten bir şeydi. Ailem de tabii ki de klasik anne, hani altın bilezik olsun oğlum Evet. falan. Oyunculuk eğitiminin yanı sıra üniversiteyi okudum. Yani çok böyle şey bir öğrenci de değildim ben. Hani dersi dinlerdim, eve gelip çok az bakardım, bana yeterdi. Hani öyle çok yüksek ortalamalar alayım gibi bir hayalim de yoktu. Başarısız da bir öğrenci değildim. Sağ olsun bu konu hani
şükrettiğim nadir şeylerdendir. Yani ailemde destek oldular. Tamam oğlum hani okudun, mezun oldun, diplomayı koydun. Artık ne yapmak istiyorsun diye. Onlar da arkamdalardı. Pandemi sonrasında böyle bir arkadaşım aracılığıyla menajerimle tanıştım falan derken bir bölümlük iş, 2 bölümlük iş falan derken Öyle evet kuruluş Orhan'a kadar geldik inşallah. bundan Öncesinde ama sonrası. başka projeler var değil mi Tabii, ikinizin de var. kariyerinde? Ama herhalde büyük çıkışı Kuruluş Orhan'da yaptınız Kesinlikle. ikiniz Yani de. evet en çok kitleye hitap eden, Evet. hani ana akımda karşılığı olan ve sosyal medyada da karşılığı olan Çok güzel bir şans evet bizim yani için çok büyük gerçekten. şans gerçekten. Sağ olsunlar hani izleyenler de sevdiler ettiler. Ya biz zaten severek oynuyoruz o çok ayrı da. Yani izleyenlerde de karşılık bulması güzel yani. Tabii kesinlikle öyle. O zaman şöyle en başından diziyle ilgili konuşmaya başlayalım. Şimdi projeye nasıl dahil oldunuz? Size o teklif geldiğinde ne hissettiniz, ne düşündünüz? Karakteri okuduğunuzda yani ben bu karakteri oynamalıyım dedirten o his neydi size? Yine ben başlayayım. Ladies first, sen başla. Tamamdır. Bana çok sürpriz oldu. Çünkü ben o sırada yurt dışında eğitimdeydim. Gelmeme yaklaşık daha böyle 2-3 hafta falan daha vardı. Bir anda menajerimden bir telefon ve dedi böyle böyle bir iş var. Hani acil audition yollaman lazım. Ve ben o sırada şeyim hani dersteyim, dersten çıktım. Hemen odama eve gittim, çalıştım falan derken ve biraz uzun da bir şeydi. Ama garip bir şekilde işte insan içine doğuyor. Ben onu tek seferde rahatlıkla, normalde uğraşırız auditionlarda hani böyle bir önden bir hazırlık bir şey. Çok da vaktim yoktu zaten. Elimden geldiğince en hızlı şekilde verdim audition'ımı. Ertesi sabah telefonla direkt kabul olduğunu öğrendim. Çok mutlu olmuştum. Ve ya benim içime doğuyor. Böyle bir özelliğim var. Bence hislerim kuvvetli. Olabilir. Ben audition'ı verirken de şey oldum. Ya oluyor bu ya, tamam hissi oldu yani bende. Tamam ben buradayım dedim. Çünkü audition'da karakterim Halime o kadar benimle aynıydı ki şey oldum yani. Bu Sena dedim içimden ya. Bu Sena dedim ve çok rahat oynarım Ve ben bunu bunu dedim. oynamalıyım. Ben bunu istiyorum dedim yani. Kendim oynayabileceğim bir iş yani, ne kadar Evet. güzel. O yüzden de hemen işte bazı süreçleri erkene çektik. Buradaki görüşmelerimizi hallettik. Sonra hemen eğitim süreci başladı zaten. Onları da en hızlı şekilde halledip dizimizi çekmeye başladık. Çok güzeldi yani. Güzel bir yolculuk olmuş. Çok güzeldi. Valla benim aslında şöyle klasik tabii ki de işte 2 bölüm yine bir yerde oynadıktan sonra audition geldi. Biz de işte ben de menajerimle işte deneme çekimine gittiğimizde falan çıktık dedik yani. Olacak galiba. Öyle birbirimize baktık sadece. Normalde çok öyle auditionlardan sonra ben konuşmayı hiç sevmem. Hani gönderirim ya da işte görüşmeye giderim, çıkarım ve eve gelip şöyle otururum. Benim işte o yani artık takıntı da denilebilir buna, bilmiyorum. Ben bir şeyden haber gelene kadar kitleniyorum kalıyorum yani, böyle o netleşene kadar kafamda dönüyor. Çok fazla insanlarla bunun muhabbetini de yapmak istemiyorum. Çok konuşunca şey oluyor. Evet. Yayılmasını sevmem yani. Ya, büyüsü kaçıyor. Evet, büyüsü Ben kaçıyor çok inanıyorum gerçekten. ona. Ve bekledim. Bir gün falan geçti işte sanırım. Menajerim aradı. Görüşme. Gittim. Çıktım. Yine bir gün geçti. Oldu. Tamam, süper. Çok mutlu oldum 2 falan. günde. Tabii direkt çiftlik eğitimi falan derken zaten bu serüvene başladık. İyi ki de başlamışım. Çok mutluyum ya. Gerçekten mutluyum yani. O zaman çiftlik eğitimi demişken hemen o eğitimleri sormak Evet. istiyorum. Şimdi dönem işi diğer işlere göre tabii ki bildiğimiz gibi daha zor. Kılıç kullanılıyor, işte ata biniliyor, ok kullanılıyor falan derken o kostümüydü, ortamıydı falan. Evet. O kadar insan çekim yapıyorsunuz. Tabii ki her türlü normal çekimler, ev çekimine göre falan daha zorlu oluyor. Bu noktada eğitim sürecinizi dinlemek isterim. En zorlandığınız hangisi oldu onu merak ediyorum. Bunları böyle bir anlatırsanız mutlu olurum. Tabii ki. Sen mi başlasan Ya bu sefer de sen başla. Hadi bu Ben sefer de Dinç başlayayım. başlasın. Tamam. Şöyle, şimdi ben daha önce çocukken falan da hani böyle at binmeye gittiğim için bir tık biliyorum ama tabii ki de bu dizideki gibi bir o işte ne bileyim 4 nala gitmesi, hani o kadar bir tecrübem yoktu. Profesyonel değil. İşte çiftlikte çabuk kavradım ama benim asıl merakım hep yine dediğim gibi hani aksiyon falan demiştim ya. O işin kılıç, işte ne bileyim tabii ki de daha koreografi, onlar daha hoşuma gidiyordu. O kısımlara birazcık daha ben odaklanmış durumdaydım yani. Ee, Kılıç kısmı çok hoşuma gitti zaten. En çok keyif aldığım nokta o. Tabii o döneme ait tarih hocamız var, tarih danışmanımız. O geldi. O döneme dair işte nasıl oturulur, işte yemekten sonra falan. Hani her türlü bize Hareketler. geniş bir bilgi verilmesi gerekiyor. Hani Tabii sahne oturması, yazılması, kalkması, yazılmamasından bağımsız bilelim yani. Ondan sonra beni aslında en çok şey yapan, biz hani oyuncu olarak işte sahne kuruluyor, sen burada duracaksın. Bunda sıkıntı yok. Nerede duracağımızı çok iyi biliyoruz. Ama atla durmak Tabii. çok daha zor yani. Benim mesela ilk bölümde de bizim hani tanışma sahnemizi çektiğimizde de
Biraz Atı huzursuz. yakalama Evet, sahnesi değil mi? evet. Evet izledim bugün onu. O halat ona gitmiyor. Yani kafasını çekiyor, su içmesi lazım, Tabii. içmiyor, Onun dili durması farklı, bizimki gerekiyor, farklı. durmuyor. Bir tek işte gerçekten Halimelerin önünden böyle bir şov yaparak koştuğu bir sahne var atın. Hı hı. İlk daha gördüğü ablası Evet, atın güzelliğine bak dediği kısım. iyiydi. O sahne gerçekten Gerçek, atı değil mi? saldılar. At O gerçekten oynadı orada. hatta yönetmenimiz de şey dedi. Oynadı ya dedi bildiğin yani. Gerçekten Hissettim. şov yaptı. Sonra bir tık Yağmur'un da etkisiyle biraz Oldu. hani Huysuz abi. ya artık gideyim ya saman yemek istiyorum moduna geldi muhtemelen birazcık. Bir de onun dışında aksiyonda şey zorluyor. Tabii ki de zırhlarla estetik. Şimdi biz çiftlikte kendi kıyafetlerimizle çalıştığımız için tabii çok fazla böyle sahneler genelde savaş alanı havasında olduğu için bir orada bir burada çok böyle hareketleri tam göremiyoruz ama tam çevirme yapmamız gerekiyor normalde kılıcı. Yani bize eğitmenlerimiz, standlarımız falan sağ olsun öyle gösterdiler. Ama zırh ona el vermiyor. Yani Evet. takılı Doğru. yok. Kıyafet el vermiyor. Kaç kere kıyafetin arkasının yırtıldığı oldu yani. Dikildi, tekrar çektik falan. Yani en çok zorlayan gerçekten atı bir yerinde durdurmak muhtemelen benim için. Bir de o zırhla aksiyon çekmek Hı. ki ben yine bir süredir dayak yiyen kısımdaydım. Yeni yeni açıldım ben. Aslında onu Halime'ye sormak lazım Sena'ya Evet, nasıl? zor. Zırhlı zor ama alışıyor insan bir süre sonra artık Senin de çok yani. aksiyon sahnen var. Var, Hani var. normalde erkeklerin daha Evet. fazladır aslında ama Ama ben çok seviyorum. Yani şöyle Evet, yakışıyor abim mu var annene? bir tane. Teşekkür ederim. Bir tane abim var. Abiyle büyüyenler bilir yani. Hı hı. O hırçınlık geliyor o kız çocuklarına, kardeşlerine. Çünkü Evet. küçüklükten beri üstümde bazı şeyleri denediği için hani gel Sena kardeşim deyip hani o tokat savaşları falan öyle şeyler. gel de bir şey. Hani evet yani üstümde böyle bir boks şeyi. O yüzden hani alışkınım da öyle de büyüdüm. İçinde seviyorum yani genel olarak. Yapım da öyle gerçekten. Hiçbir şey zorla Alışıyoruz. zaten olmaz. O yüzden ben o hırçınlığı, o agresiflik hoşuma gider benim. Bazen birçok duygu oradan çıkıyor benden zaten. Kılıç olaylı yani kılıç kullandığımız ya da ok kullandığımız zaman ben çok iyi hissediyorum kendimi. Çünkü ya insanız illa bir şeyler bastırılıyor, duygularımız bastırılıyor, bir şey oluyor. Ben orada çok güzel çıkartabiliyorum onu. Rahatlama ya benim için terapi gibi geliyor Evet aynı ya zamanda. doğru terapi gibi bir şey. At binmek de öyle yani Hı aynı hı. şekilde. O da yani bir canlıyla birleşip onunla beraber yol almak bana çok huzur veriyor. Kaç kere şey hissettiğimi hatırlıyorum ben. Çok gergin olduğum zamanlarda böyle yani ya da bir huzursuz hissediyordum. Gidiyordum çiftliğe mesela biraz at biniyorduk bir şey oluyordu. 4 nal yapıyorduk. Çok iyi hissediyordum kendimi sonrasında. Bir de vakit Doğru. geçirdikçe alışıyorsun ediyorsun. İlk başlarda zor tabii. Düşmelerimiz de oldu. Çifte yemelerimiz de oldu Tabii ama olur. çok güzel çok eğlenceli yani. Ben seviyorum aksiyonu, hızı, o savaşı seviyorum yani. Hoşuma gidiyor. Şimdi setteki ortamı da merak ediyorum. Aslında oradan çok konuk ağırladığım için bir nevi böyle aşinayım Aynen, aslında orada diyebiliriz. gibisin. Gözümde canlı kalabiliyor. Ama yine de sizlerden de dinlemek istiyorum. Sahne dışında nasıl vakit geçirirsiniz? Hani o kimlerle oturursunuz, neler yaparsınız merak etmiyor değilim onları da. Ya vallahi sahne dışında zaten yine yani herkes birlikte olduğumuz için hep kalabalık sahnelerde oluyoruz genellikle. Ama yani genellikle ne oluyor? Bir çay içiyoruz, bir şey oluyor. Sahneyi konuşuyoruz. Komik bir şey yaşadıysak gülüp eğleniyoruz onun üstüne. Ya da ne bileyim zorlu bir sahneyse eğer burada ne yapsak diye düşünüp hani plan program yapılıyor tabii ki. Ama ekiple zaten artık bir aile olduğumuz için hani herkes birbirini tanıyor. Her gün birlikteyiz. Yani eğlenceli geçiyor şakalar onlar bunlar. Benim için güzel eğlenceli geçiyor yani. Zaten hani aşağı yukarı bizi takip edenler falan da biliyor hani. Beraber sahnemiz Evet, olduğunda evet. işte Sena oluyor, Iraz Hatun, Esma Hatun, Evet. Nilüfer Hatun. Nilüfer demişler. Hatun. Genelde hani hepimizin ortak olduğu zamanlarda böyle muhabbet, sohbet, işte ne oldu, ne bitti, sahne nasıl geçti, işte nasıl gidiyor falan. Evet. Ekiple de dediği gibi iyiyiz. Yani set ekibi haricinde hazırlık kısmındaki kişilerle de falan hani Evet. oturup çok fazla böyle çay, kahve, sohbet ediyoruz. Çünkü başka türlü geçmiyor. Tabii. Ya bir sahneyi çekiyorsun sonra belki arada 5 saat boşluğun oluyor. Tabii. Hadi tamam ben kenara çekildim de 5 saat bekleyeyim. Ben hiç sevmem. Oturmayı da hiç sevmem ben yani. Ben Bir de. noktada şey oluyorum. Bir dolanayım ben ya. Bir volta atayım falan moduna girdiğim için. Orayla 5 dakika, burayla 5 dakika. Biraz orada, biraz burada. Herkes Ben değil mi? uyuyorum Tabii ama. ben bir de şeyi severim yani. Hani belki de mesleki olarak da bu şey. Herkesle konuştuğunda bir şey alıyorsun ya. O benim çok hoşuma gidiyor. Yani birinin bir reaksiyonu, birinin söylediği bir laf şey çok severim ben. Bu dedemden de gelen bir şey sanırım. Böyle insanların hani konulara verdikleri reaksiyonlar ama çok böyle mahalle ağzıyla ya da dile pelesenk olmuş cümleler vardır ya. Tık öyle bir şey söyler ki boşu gülersin hiç güleceğin bir şey değildir Evet tam ya. nokta atış yapar. Nereden buluyorsun bu lafları dersin. Ben öyle şeylere bayılıyorum. O tatta insanları buldum mu da çok kolay kolay bırakmam yani şey. Gidip böyle muhabbet edip ağzından bir şey alayım. O çünkü yerleşiyor bana da. Hoşuma gidiyor herkesten bir şey, ondan bir şey alayım, bundan bir şey alayım.
Yarın bunu da kullanırız. O yüzden herkese çok iyi olmaya çalışıyorum. İçimden de öyle geliyor. İyiyiz yani. Süper. Neyi merak ettim az önce sen anlatırken biliyor musun? Herkese hatun hatun diye bahsettin ya. Acaba dedim set arkasında da karakter isimleriyle mi birbirlerine sesleniyorlar? Oluyor. Gerçekten. Ama ben yapıyorum onu ya. Ben onu Oluyor. yapıyorum. Öyle çok. bir şey Evet. aldım o Evet. enerjiyi. Ya çünkü şimdi 2 tane atıyorum Sena var. Hani işte Halime mi Sena mı? Tamam onu Sena'ya alıştım artık. Öbürüne de Sena. İkisi aynı ortamda değilken ikisine de Sena. Ama aynı ortamdayken Iraz Hatun'um. İrem'e mesela Esma Hatun diyorum. Fotoğrafa yorum yaptığı zaman falan işte bir fotoğrafa yorum geliyor. Altına Esma Hatun, işte Iraz Hatun. Normal hayatta çünkü çok iyi yani dışarıda da görüştüğümüz için biz Evet. iyi anlaşıyoruz. O da olduğu için hani öyle bir arkadaş grubu gibi. Ya bir de dizi karakterleriyle hitap etmek bana daha keyifli geliyor. Havalı. Ya hem havalı hem de o işi yapıyoruz ve en azından benim aklıma demek ki sen işte Halime olarak kalmışsın. İşte yarın O kadar öbür gün- benimsemişim aslında. Evet yani sen yapmışsın işini bende de böyle kalmış gibi aslında hani onun işini beğendiğim için ben işini beğendim işini gerçekten iyi yaptığını düşündüğüm insanları hep karakter adıyla seslenmeyi seviyorum. Onun dışında zaten normal belli bir samimiyet eşiğinde hani şeysek normal abi ne haber ya da abla ne haber falan modundaysam o isimle hani o ayrı ama yakın olduklarıma karakter ismiyle Şakalaşmalar bulaşmayı oluyor, evet aynen. seviyorum yani. Şimdi sette anladığım kadarıyla zaten güzel bir ortam var. Hı hı. Bunu zaten çok insanlardan Evet, dinledim. evet. Peki partner olarak nasıl anlaşıyorsunuz? Onu aslında bir merak ediyorum. Hani şeyi eklemek istiyorum. Şimdi ilk tanıştığınızda hani ilk birbirinizi gördüğünüzde ne düşündünüz? Bir de birbiriniz hakkında. Hani başta olur ya aslında başta hiç hoşlanmamıştık senden ama sonradan çok sevdim iyi biriymişsin falan gibi mi Şey oldu? dedim, kanlı bıçak mıydı? Yoksa en başta hani o Gördün pozitif dedim ben enerji oynamadım alıp mı falan. Yok biz... hani onu merak ediyorum Sen mi aslında. cevap vermek istersin? İkinizden de alacağım. Son dakika belirlendiği Evet, için o evet. yüzden biz ilk başta şey olmadık hani ben acaba onunla mı partner olacağım falan gibi bir durum olmadı. Böyle oradaki çiftlikte öğrendik. Biz partnermişiz durumu. Öncesinde zaten tanışmıştık ve çiftlikte de eğitim sırasında karşılıklı olduğumuz zamanlar da Evet. olmuştu. Orada kendiliğinden artık manifest mi oldu bilmiyorum. Kendiliğinden yine orada da böyle beraber birlikte çalışıyorduk işte at binerken At falan biniyorduk, özellikle. O kılıç. güzel oluyordu yani ama ilk hissettiğim şey hiç negatif kötü bir şey olmadı benim için yani. Şey çok çabuk uyuştu bizde Dinç'le. O kafa yapısı ya da ne bileyim karakter analizi yani ben böyle düşündüm sen böyle orası çok match oldu yani bizim için. O yüzden ben çok mutluyum o konuda. Herkese de bu anladım. geçti gibi gözüküyor zaten. Evet bu arada. Ya evet, yani Sosyal medyada zaten- güzel Evet. yorumlar vardı. Ya burada bence de hani temelde aslında insanların daha çok benim oyunculuk eğitim aldığımda da mantalite olarak da şey olarak bakıyorum ben. Ben hissedersem karşı taraf da hisseder. Şimdi baktığımız zaman işte sosyal Hı hı. medyaya ya da geri dönüşlere hissediyorlar. Biz de gerçekten aramız Evet. iyi ve o ilk sahne o kadar zorlu olmasına rağmen direkt tık aslında o gün tekte belirlendi. Yani bu İlk sahnemizde anlaştık evet, direkt ilk yani. sahnede Evet. o Halime'yi nasıl ele aldı, ben Dursun'u nasıl ele aldım. İkimiz de birbirimize o mesajı verdik oynarken. Ve ondan sonra zaten biz mesela hani bunu şey olarak söylemiyorum. Tabii ki de beraber sahneye baktığımız oluyor sahne öncesinde ama gerçekten şeyiz yani. Sen işte evde ezberini yapmışsın, çalışmışsın, geldim. Ben evde ezberimi yaptım, çalıştım, geldim ve tık. Hani hiç bizim ikilettiğimiz çok belli belki sahnelerden yönetmenlerimizin istediği ya böyle bir şey de olabilir milerin dışında bizim bütün sahnelerimiz gerçekten içeriden geldiği gibi Evet. tık akarak gidiyor. O yüzden de ben de çok mutluyum, çok şanslı Bunu olduğumu yakalamak düşünüyorum. zordur. Ya işte evet ya vakit Ya geçirmek evet. önemli. Bir de yani ben kendi gözlem yeteneğime güveniyorum. Dinç'i ilk gördüğümde hatta şey ben size gözünden anladım duygularını diyordum yani direkt yani. Mesela Direkt onu bazen dedim. o zaman istiyor, alan istiyor kendine. Öyle durumlarda ben mesela direkt hani şey yaparım ya da o bana çok yardımcı oluyor. İşte bazen ben çok böyle düşünüyorum oldu mu olmadı mı daha iyi olabilirdi Dinç. Sence bu nasıl oldu? O diyor yani rahatla merak etme gayet iyiydi. O önemli konuda olan da o. rahatlatıyor mesela. Çok iyi hissediyorum ben. Şey oluyor böyle bir tık. Kalıyorum diyor. böyle. Anlıyorum Yapamadım uzaktan galiba şey falan. yani. Hayır, yani "Ulan bir tane daha olsa aslında'yı düşünüyor. Tamam, Aslında evet. gayet çok güzel çıktı. Ben hani partner olarak da Evet. değil hani Dursun olarak da hissettim, Dinç olarak da hissettim. Zaten hissedilmedi denilecek. Yani Evet. her şey çok okey. Hani modunu düşürme, canını sıkma. O çok önemli bir şey çünkü oyunculukta. Yani o enerjinin düşmesi bu benim için de geçerli. Hani Sena'dan örnek veriyorum ama hani ben de bazen oluyor hani ulan daha iyisi olabilirdi dediğimiz Tabii, oluyor mutlaka ama oluyordur. Destek tabii ki de evet. destek yani aslında partnerliğin oluyor. Hem sahnede destekliyorsun hem kesinlikle.
kat dendikten sonra desteklemen gerekiyor. O yüzden işin özü toparlamak gerekirse ben çok mutluyum. Çok şanslı hissediyorum güzel. kendimi böyle Çok partnerim keyifli. olduğu için. İnsanın bütün günün neredeyse birlikte geçirdiği Yani insanla evet. iyi Evet. anlaşabilmesi çok değerli bir şey. Az önce biraz bahsettik aslında ama hani bu set anılarından falan. Ben böyle unutamadığınız bir gün bir anı var mı bize anlatabileceğiniz diye sormak istiyorum. Böyle spesifik herhangi bir anı. Şu günü çok zorlandık ya da çok güldük, çekemedik falan gibi herhangi bir olay olabilir.